Şöyle bir sahne canlandır gözünde. Ülkenin en tepesindeki isme, yani devletin en kudretli yöneticisine açık bir mektup yazıyorsun. Ki bu gerçekten çok büyük bir cesaret ister. Kesinlikle. Üstelik bu mektupta ona kurduğu o adalet sisteminin, yazarları ve çizerleri hapse atan o sert siyasi iklimin aslında ne kadar absürt olduğunu söylüyorsun. Yani normal şartlarda bu kadar doğrudan ve sivri bir eleştirinin sonu mahkeme salonlarıdır, sansürdür veya hapis cezasıdır. Aynen öyle. İktidarın o soğuk yüzüyle anında karşılaşırsın. Ama o lider mektubu okuduğunda öfkelenmek yerine gülümsüyor, zekana şapka çıkarıyor ve eleştirini sineye çekiyor. İşte bugün bu derinlemesine incelememizde Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde o en sert siyasi krizleri kimseyi kanatmadan ama hedefi tam 12'den vurarak eleştiren bir kalemi konuşacağız. Hasan Pulur'un o meşhur nükteden yazarlığını mercek altına alıyoruz. Çok isabetli bir konu seçimi gerçekten. Çünkü bu aslında hani iktidarla ve toplumun kendi çelişkileriyle iletişim kurmanın tamamen unutulmuş bir yolu. Otoriteye doğrudan meydan okuduğunuzda duvarlar anında yükselir. Duvarlara çarpıp geri dönersin yani. Aynen öyle. Ama işte o duvarların altından sızmayı başaran, karşı tarafı kendi absürtlükleriyle yüzleştirip savunmasız bırakan çok ince bir retorik beceriden bahsediyoruz burada. Ve incelememize temel oluşturan kaynaklar da çok çeşitli. Yazarın hayatına dair biyografik notlar, edebi üslubunu inceleyen sosyo-kültürel makaleler ve o yarım asırlık köşe yazılarından süzülen anekdotlar var elimizde. Ve bu kaynaklar bize o zekanın nasıl işlediğini çok net gösteriyor. Kesinlikle. Sen de fark etmişsindir, günümüzde birini eleştirmek genelde kavga etmek anlamına geliyor sosyal medyada falan. Peki o eski zarif ve keskin zeka nasıl çalışıyordu? Yani en güçlü insanları tek bir tebessümle nasıl yerle bir ediyordu? Aslında bu retorik becerinin kökenine indiğimizde çok ilginç bir şey görüyoruz. Öyle prestijli edebiyat fakültelerinin amfilerine falan dayanmıyor bu yetenek. Hayır, dayanmıyor. Tam tersine oldukça sarsıcı ve bir o kadar da trajikomik bir başarısızlık anına gidiyoruz. 1932 yılında başlayan o hayat hikayesinde ortaokul 2. sınıf sıralarındayız. O meşhur biyoloji dersi olayı, evet. Aynen, öğretmen yazarımızdan tahtaya renkli tebeşirle bir atmaca kafa kesiti çizmesini istiyor ama çizemiyor çocuk. Ve sistemin ona yaklaşımı inanılmaz katı. İnanılmaz hem de. İkinci bir şans falan vermiyorlar. Eline tasdiknamesi tutuşturuluyor ve okuldan uzaklaştırılıyor. Yani düşünebiliyor musun? Sırf bir kuşun anatomisini tahtaya resmedemediği için akademik hayatı o anlık bitiyor. Bana bu her zaman çok absürt gelmiştir. Kesinlikle öyle. Bir çocuğun tüm geleceği nasıl tek bir çizime bağlanabilir yani? Şimdi bugünün gözüyle bakınca çok absürt görünüyor, evet. Ama dönemin o erken cumhuriyet dönemi eğitim felsefesini anlarsak, hani bunun o yılların ruhuyla ne kadar örtüştüğünü de görürüz. Nasıl bir ruh o? Yani sıfır tolerans mı? Yani tam olarak öyle. Sistem tamamen standartizasyon ve katı kurallar üzerine kuruluydu. Yeni bir toplum inşa ediliyordu sonuçta ve bu inşa sürecinde o kalıpların dışına çıkan, o spesifik akademik beklentiyi o an karşılayamayan bir bireyin sistemde tutulması çok zordu. Eğitimin hata payı yoktu yani. Yani sistem ya tam uyum sağlarsın ya da kapının dışına konursun diyordu açıkça. Aynen öyle. Ancak işte bu dışlanma onun için bir çöküş olmuyor. Tam aksine Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğini, o insan doğasını birinci elden deneyimleyeceği o büyük laboratuvarın kapılarını açıyor ona, sokağın kapılarını. Sokak akademisi başlıyor yani bir nevi. Kesinlikle. Okuldan atıldıktan sonra geçirdiği o 3 yıllık piyasa çıraklığı dönemine sadece bir ara verme veya hani kayıp zaman olarak bakamayız. Bu süreç onun alternatif akademisiydi aslında. Şeye benziyor bu, stand-up komedyenlerinin sahneye çıkmadan önce yıllarca barlarda, sokaklarda malzeme toplaması gibi. 3 yıl boyunca farklı işlerde çalışıyor, tezgahtarlık yapıyor, esnafla iç içe oluyor. Evet, insanları gözlemliyor sürekli. Yani o atmacanın içini çizemedi ama sokağın hayatta kalma mücadelesi veren insanın içini çizmeyi tam da o tezgahlarda öğrendi diyebiliriz. Ama yine de şunu sormadan edemiyorum. Kaynaklara baktığımızda bu 3 yıllık çıraklık onun dilini tam olarak nasıl şekillendirmiş?
Yani sadece argo mu öğrendi sokakta? Hayır, hayır, sadece argo kesinlikle değil. Toplumun duygu haritasını öğrendi orada. Eğer bu sokak tecrübesini edebi kişiliğine bağlarsak, o yazılarındaki benzersiz sesin temel taşını buluruz aslında. Neydi o dönemin hakim sesi peki basında? O yıllarda basında oldukça elitist, yukarıdan bakan, halka ne yapması gerektiğini böyle parmak sallayarak dikte eden soğuk bir ideolojik dil hakimdi. Sokak ise ona bambaşka bir şey öğretti. İstanbul Türkçesinin o rafine yapısıyla Anadolu'nun damıtılmış deyimlerini harmanlamayı öğretti. Yani halkın gerçek dilini kaleme döktü. Kesinlikle. O hukuk fakültelerinin veya edebiyat kürsülerinin öğrettiği o sentetik jargondan tamamen uzaktı. Halkın acıya ya da haksızlığa nasıl tepki verdiğini, hangi kelimelerle isyan ettiğini o esnaf sohbetlerinde ezberledi adeta. Çok enteresan. Ve ilginçtir ki sonrasında pes etmiyor aslında. Dışarıdan sınavlara girip Kabataş Lisesi'ne yatılı olarak dönüyor. Evet, o akademik altyapıyı kendi şartlarıyla gidip alıyor yine de. Alıyor ama artık çok geç bence. Yani o sokak dili, o insan sarraflığı ruhuna işlemiş bir kere. Kalemi tamamen o sentezden doğuyor. Peki sokağın dilini öğrenen bu yazarımız, siyasilerin o bürokratların dünyasında bu dilin nasıl keskin bir mizah silahına dönüştürdü? İşte tam burada o efsanevi köşe konseptinin felsefesine giriyoruz. 1961 yılından itibaren 50 yıldan fazla süren olaylar ve insanlar konsepti. Bu isim çok manidar değil mi sence de? Çok manidar, evet. Köşesinin isminin olaylar ve insanlar olması asla bir tesadüf değildi. Bu onun aslında gazetecilik manifestosuydu. Soyut siyasi teorilerle veya rakamlarla ilgilenmiyordu. Çünkü olaylar kendi kendine olmuyor. Aynen öyle. Bir vakumun içinde gerçekleşmez olaylar. Onları yaratan insanlar vardır. Odak noktası hep o insan tipleriydi. İhaleye fesat karıştıran bürokrat, işi yokuşa süren memur, fırsatçı falan. Hep o karakterleri deşifre ediyordu. Ve bunu yaparken de o güne kadar alışılagelmiş o didaktik dili kullanmıyordu hiç. Güncel ve yakıcı bir haberi verip ardından hemen bir Nasrettin Hoca fıkrası yapıştırıyordu veya tarihi bir Bektaşi nüktesi anlatıyordu. Evet, tam olarak bu taktiği uyguluyordu sürekli. Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum sana. Dışarıdan bakan biri, özellikle bugünün hızına alışmış bir okur, şöyle düşünebilir. Ülke yanıyor, ekonomik kriz var veya mecliste kavga çıkmış. Yazar bu acil durumu analiz etmek yerine yüzyıllar öncesinden kalma bir fıkra anlatıyor. Evet, bu eleştiri hep yapılır. Bu biraz kolaya kaçmak değil mi sence de? Yani okur böyle anlarda daha derin bir analiz, taze bir yorum beklemez mi? Neden fıkra anlatıyor durup dururken? İlk bakışta kolaya kaçmak gibi görünebilir, bu çok normal. Hatta kaynaklardaki bazı modern eleştirmenlerde bu tarzı fazla klişe bulabiliyor zaman zaman. Değil mi? Yani eski usul geliyor biraz. Evet, ama o mekanizmanın derinliğine indiğimizde bunun eleştirinin en rafine ve en korunaklı formu olduğunu anlıyoruz. Yani bu nüktedanlık aslında bir estetik zırh. Nasıl bir zırh bu? Fıkra kullanmak okura ve o asıl muhataba şu mesajı veriyor aslında. Şu an yaşadığınız bu kriz veya o çok ciddiye aldığınız siyasi çekişme hiç de yeni değil. Bu, insan doğasının yüzyıllardır sergilediği o değişmeyen ilkel çelişkilerin sıradan bir tekrarı, diyor. Ha, yani o siyasetçinin ben tarihi bir iş yapıyorum kibrini alıyor, onu bir köy meydanındaki açgözlü bakkal seviyesine indirgiyor, olayın havasını söndürüyor bir nevi. Aynen öyle. İktidarın veya otoritenin en büyük gücü kendini ciddiye aldırmasıdır her zaman. Otoriteye doğrudan "sen haksızsın" dersen karşındaki anında savunma duvarlarını örer. Sözün o zırhtan seker gider. Ama fıkrayla anlatınca işler değişiyor. Kesinlikle. Aynı haksızlığı absürt bir tarihi anekdotla anlattığında o fıkra adeta bir Truva atı işlevi görüyor. Fıkranın o kendi içindeki mizah karşı tarafın gardını düşürüyor. Güldüğün an aslında o saçmalığı kabul etmiş oluyorsun. Çok doğru. Güldüğünüz an o durumun mantıksızlığını zihnen kabul etmiş oluyorsunuz. Fıkra bittiğinde o sert eleştiri çoktan hedefin zihnine sızmış oluyor. Kale içeriden fethediliyor yani. Müthiş bir taktik gerçekten. Bir de kaynaklarda sıkça geçen o sihirli kalıbı var. Okurla arasında o sırdaşça bağı kuran o meşhur "o da var ya" cümlesi. Ah evet, o kalıp çok kritiktir.
Bu kalıbı incelediğimizde sanki gazetede bir köşe yazısı okumuyoruz da, vapurda yanımızda oturan, görmüş geçirmiş bir İstanbul beyefendisi bize doğru eğilip usulca kulağımıza bir sır fısıldıyormuş gibi hissediyoruz. Bu da aslında okurla o didaktik mesafeyi yıkmak için özel seçilmiş bir ton değil mi? %100 öyle. O da var ya ifadesi çok güçlü bir psikolojik köprüdür yazarla okur arasında. Geleneksel gazetecilikte yazar kürsüdedir, okur ise aşağıda dinleyen pozisyonundadır. Ama o ya edatını kullandığın an dördüncü duvar yıkılıyor. Aynen, okura diyorsunuz ki sen zaten biliyorsun, ikimiz de bu absürtlüklerin farkındayız, gel seninle bunu bir de şu açıdan konuşalım. Okuru o mizahi komplonun bir suç ortağı yapıyor yani. Çok güzel bir tabir, suç ortağı, evet, zeki bir paydaşı haline getiriyor okuru. İşte bu zekanın, bu Truva atı taktiğinin sadece sıradan bir bürokrata değil, devletin en zirvesindeki isimlere karşı bile nasıl kusursuzca işlediğine dair kaynaklarımızda çok çarpıcı, çok somut bir örnek var. Şair Can Yücel'in hapis cezasına çarptırıldığı o döneme gidelim. Evet, o dönem basın tarihi açısından çok önemli bir kırılma noktasıdır. Yazarlar, çizerler içeride, devletin hoşgörü sınırları tamamen kapalı. Hasan Pulur köşesinden dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e tarihi bir açık mektup yazıyor. Ve bu mektup retorik açısından o kadar zekice kurgulanmış bir satranç hamlesidir ki, hukuki bir savunma yapmaz mesela o mektupta. Siyasi bir polemiğe de girmiyor bildiğim kadarıyla. Girmez. Çok daha ince, felsefi bir yerden vurur. Diyor ki özetle yazarları ve çizerleri içeri atan bir düzende Cumhurbaşkanı bir şairin kendisine söylediklerini söylenmemiş saymalıdır. Af talep ediyor yani. Ama asıl can alıcı nokta şu: şairlerin, edebi azınlıkların ayrı bir cumhuriyeti ve yasaları olduğunu savunuyor yazarımız. Evet, o ayrı cumhuriyet vurgusu inanılmaz bir manevradır orada. Şiirin o hırçın dilinin devletin çelik yasalarıyla değil, hoşgörüyle karşılanması gerektiğini savunuyor. Olayı öyle zarif bir dille anlatıyor ki, kaynaklardaki eleştirmenler bunu mizahın sivil bir denetim mekanizması olarak kullanılması şeklinde yorumluyor. Tabi burada politik olarak kim haklı, kim haksız o kısmına girmiyoruz ama kullanılan edebi manevra gerçekten incelenmeye değer. İşin o retorik stratejisine bakıyoruz zaten. Yazar burada Cumhurbaşkanına senin yasaların yanlış demiyor. Eğer bunu deseydi otoriteyle doğrudan çatışmış olurdu ve hiçbir sonuç alamazdı. Ne akıyor peki bunun yerine? Senin yasaların doğru olabilir ama şairler o yasaların yargı alanında değil diyor. Onlar kendi şiir cumhuriyetlerinin vatandaşıdır diyerek çok zekice bir yargı alanı itirazı yapıyor aslında. Hukuku değil, otoritenin alanını yeniden tanımlıyor yani. Aynen öyle, sınırları çiziyor baştan. Biliyor musun, bu taktik bana tarih kitaplarında okuduğumuz o eski saraylardaki soytarı figürünü hatırlattı. Hani o Jester dedikleri karakter var ya. Hı hı. Evet, çok doğru bir benzetme. Yanlış anlaşılmasın, kesinlikle hakaret anlamında söylemiyorum bunu. O saray soytarıları aslında saraydaki en zeki insanlardı. Krala vezirlerin bile söylemeye cesaret edemediği gerçekleri söyleyen tek kişi onlardı. Ama bunu o kadar zekice, o kadar nüktedan yaparlardı ki kral sinirlenip ceza vermek yerine gülmek zorunda kalırdı. Hatta o gerçeği kabullenmek zorunda kalırdı. Aynen, çünkü güldürürken krala kendi kibrini bir ayna gibi gösterirdi. Demirel mektubunda yapılan da tam olarak bu galiba. Çok güçlü bir analoji bu. Eğer Demirel o mektuptan sonra Can Yücel'i affetmeseydi, o ince edebi zekayı anlamayan katı bir bürokrat durumuna düşecekti. Yazar Cumhurbaşkanı'nı öyle bir köşeye sıkıştırıyor ki ona büyüklük göstermekten başka makul bir seçenek bırakmıyor. Kral gibi affetme şansını sunuyor önüne, altın tepside. Evet, büyüklük sende kalsın diyor ama bunu edebi bir şantajla yapıyor, zarafetle yapıyor. Ve bu olay onun sadece insanları güldüren biri olmadığını da kanıtlıyor bize. Mizahı devletin o hoşgörü sınırlarını esnetmek için felsefi bir araca dönüştürmüş resmen. Çok doğru. Şiirin jandarması olunamaz argümanını ülkenin en üst makamına kavga etmeden sadece zekasıyla kabul ettirme çabasıdır bu. Yıkıcı bir başkaldırıdan çok daha etkili bir yöntem. Peki, sadece siyasilerle didişen, iktidara zeka oyunları oynayan, her durumu dalgaya alan bir yazar portresi mi var elimizde? Yani insan sadece nüktedanlıkla 50 yıl boyunca bir toplumun hafızası olabilir mi? Sadece mizahla hayır, kesinlikle olamaz.
Çünkü bu mizahın o fıkraların ardında yeri geldiğinde ortaya çıkan çelik gibi bir ciddiyet, derin bir tarih bilinci var. Hatta ne yazık ki çok sarsıcı kişisel acılar da var. O üslubun asıl derinliğini veren kısmı da konuşalım biraz. O derinliği kavramadan o yazılanların neden bu kadar etkili olduğunu anlayamayız zaten. Köşesi sadece günlük şakalardan ibaret değildi. O aynı zamanda Cumhuriyet'in kalbine dair inanılmaz tarihi anekdotları da aktarıyordu okuruna. Evet, kaynaklarımızda geçen o meşhur Atatürk anekdotu gerçekten sarsıcı. Emekli bir generalin, yani doğrudan Atatürk'ün kendi muhafızının anılarından aktarılan bir hikaye. Sakarya Savaşı öncesi milli mücadelenin en karanlık günleri. Çok kritik bir an o tarihimizde. Atatürk atından düşüyor ve köprücük kemiği kırılıyor. Durum çok ciddi. Doktorlar panik halinde yatmasını emrediyorlar. Tabii kesinlikle ayağa kalkmaması lazım tıbben. Karargah sessiz ama öğle yemeği vakti herkes endişeyle beklerken yukarıdan başkumandanın sesi duyuluyor. "Bana da yer hazırlayın, geliyorum." diyor. İnanılmaz bir iade gerçekten. Sadece o anki fiziksel acıyı değil, o odadaki psikolojik ağırlığı düşünsenize bir. Komutanlar şaşkınlık içinde. Neden dinlenmediğini soramıyorlar bile. Kimse tek kelime edemiyor karşında. Atatürk sofraya iniyor ve o meşhur sözü söylüyor. Doktorlar kendi mesleklerinde çok şey biliyorlar, doğru, ama bilmedikleri bir şey var. Ben burada yatacağım, Yunan ordusu gelecek, Türk ordusuna çatacak ve başkumandan yatağında olacak. Olmaz, böyle şey, yapamam bunu diyor. Şimdi böyle bir hikayeyi okuduğunda okur bunun sadece bir tarih dersi olmadığını anlıyor hemen. Kesinlikle bu bir tarih dersi değil, bu okura ve özellikle o dönemin siyasetçilerine dirayetin ve kişisel konfordan vazgeçmenin ne demek olduğunu hatırlatan çok sert bir ahlak dersidir. O mizahi zırhın altında işte böyle devasa bir ulusal sorumluluk bilinci yatar. Haberin yanına bunu koyduğunda mesaja gerek kalmıyor zaten. Aynen öyle, hiçbir yorum yapmasına gerek yok. Kontrast o kadar güçlü ki mesaj kendi kendini bağırır orada. Ve o dirayet sadece başkalarından beklediği bir erdem de değildi aslında. Hayatının son demlerinde o dirayeti kendi omuzlarında taşımak zorunda kaldı yazarımız. Hayat ona çok acımasız vurdu maalesef. 50 yıllık eşini kaybetti kanserden. Evet, çok büyük bir kayıp. Ve çok kısa bir süre sonra daha bunun acısını yaşarken 53 yaşındaki gencecik oğlunu yine aynı hastalıktan toprağa verdi. Üst üste gelen böylesi bir trajedi bir insanın kalemini kırar normalde, hayata küstürür. İnsanı gerçekten yok edebilecek boyutta acılar bunlar. Tam da bu yüzden aklıma şu soru takılıyor. Biz genelde komik, sürekli fıkra anlatan insanların bu mizahı bir maske olarak kullandığını düşünürüz. Hani gerçek acılarını saklıyorlar falan deriz. Acaba o da bu büyük kayıplardan sonra mizahı bir kaçış olarak mı kullandı sence? Bu ayrım çok önemli işte. Eğer mizahı sadece acıdan kaçmak için kullansaydı, o yazılar bir süre sonra yüzeyselleşirdi. Okur o samimiyetsizliği hemen hissederdi zaten. Ama o mizahı bir kaçış maskesi yapmadı. Onun için yazmak, hayata tutunmanın en çıplak ve en dirençli haliydi. Stoik bir duruşu vardı yani. Kesinlikle. Acısını yok saymadı ama acısının onu gazetecilik görevinden alıkoymasına da asla izin vermedi. O vakur metanatlı duruşunu hiçbir zaman bozmadı köşesinde. O eski Baba Ali ruhunun kaybolduğu medyanın, o devasa plazalara taşındığı dönemlerde bile çizgisi hiç değişmedi, değil mi? Evet, o yozlaşma döneminde bile dimdik durdu. Plazaların o hızlı tüketim kültürüne rağmen kendi hüznünü de o fıkraların arasına ince ince işlemeyi bildi. Gazeteciliği sadece ticari bir iş olarak görmediğinin en büyük kanıtı da buydu bence. Onun için yazmak bir yaşam biçimiydi resmen. Plazalara geçiş süreci basında birçok yazarın dilini kökünden değiştirdi aslında. İnsanlar tıklanma odaklı daha agresif yazmaya başladılar. Ama o cam kulelerin içinde bile eski mahallenin sadakatini korudu, dürüstlüğünden, kaleminin şerefinden hiç ödün vermedi, eğilmedi popülizme, teslim olmadı yani. Sade vatandaşın yanında durmaya devam etti hep. İncelememizin sonuna gelirken tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan tablo gerçekten büyüleyici. Biyoloji dersinde okuldan atılan o çocuk, esnaf tezgahlarında insan doğasını öğrenen o çırak ve bu sokağın dilini 50 yıl boyunca bir estetik zırh olarak kullanan o büyük usta, bu üslup sence de bugün için hala çok değerli değil mi? Hem de ne kadar değerli. Sosyal medyanın o agresif, tahammülsüz dünyasını bir düşünün. Herkesin linç etmeye hazır olduğu yankı odalarında yaşıyoruz şu an. Kimse kimseyi dinlemiyor.
Sadece bağırıyoruz birbirimize, internette. Aynen öyle. İşte böyle bir çağda insanlara hakaret etmeden zekice bir fıkrayla yaklaşmak, onları kendi çelişkileriyle bir tebessüm eşliğinde yüzleştirmek gerçekten unuttuğumuz bir iletişim sanatı. Kesinlikle katılıyorum. Bu yüzden bugünkü derinlemesine incelememizi bitirirken seni, yani tüm bu hikayeyi bizimle dinleyen okurumuzu şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Düşünsene, eğer bu nüktedan usta bugün hayatta olsaydı ve sosyal medyadaki o bitmek bilmeyen öfkeli dijital tartışmalarımızı izleseydi, sence kendi köşesinde bize hangi unutulmuş Bektaşi fıkrasını anlatırdı ve o meşhur "o da var ya" diyerek ne kadar gülünç duruma düştüğümüzü yüzümüze nasıl vururdu? Bu sorunun cevabını kendi hayatımızda bulmak artık bize düşüyor. Bizimle olduğun için teşekkürler. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.